Kalp damar sistemi ilaçları grubunda yer alan Kolnar, 5, 20 ve 40 mg'lık, 28 veya 90 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddesi rosuvastatindir. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kolnar nedir, niçin kullanılır? Kolnar, statinler olarak adlandırılan bir ilaç grubundandır. En yaygını kolesterol olan, lipid olarak adlandırılan, kandaki yağlı maddelerin seviyelerinin düzenlenmesinde kullanılır. Kanda farklı tiplerde kolesterol bulunur. LDL-C olarak adlandırılan kötü kolesterol ve HDL-C olarak adlandırılan iyi kolesterol. Kolnar kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü ise yükseltir. Kolnar film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Başlangıç dozu. Daha önceden daha yüksek dozlarda farklı statin kullanıyor olsanız dahi Kolnar ile tedaviye başlangıç dozunuz 5 veya 10 mg olmalıdır. Başlangıç dozu seçiminiz, kolesterol seviyesi, kalp krizi veya inme geçirme riski seviyesi, muhtemel yan etkilere karşı sizi daha hassas yapabilecek faktörlerin varlığına göre değişebilir. Size uygun olan başlangıç dozunuzu doktorunuz belirleyecektir. Asya kökenli iseniz, 70 yaşından büyükseniz, orta derecede böbrek problemleriniz varsa ve kas ağrıları ve sancıları yaşama riskiniz varsa, doktorunuz en düşük dozu 5 mg olarak önerebilir. Kolnar'ın en yüksek günlük dozu 40 mg'dır. Bu doz sadece kolesterol düzeyleri yüksek ve kalp krizi veya inme riski yüksek olan, aynı zamanda 20 mg dozla kolesterol düzeyleri yeterli derecede düşmeyen hastalar içindir. Kolnar'ın her bir tableti bir bardak dolusu su ile birlikte alınmalıdır. Kolnar günde bir kez alınır. Kolnar'ı günün herhangi bir vaktinde alabilirsiniz. 10 mg'lık tabletler çentikli olmasından dolayı tabletler ikiye bölünerek 5 mg olarak kullanılabilir. Kolnar film tablet yemekle birlikte veya aç karnına alınabilir. Kolnar'ın bir dozunu almayı unuttuysanız bir sonraki dozu zamanında alınız ve unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Kolnar film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Karaciğer hastalığınız varsa, önemli böbrek problemleriniz varsa, tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrılarınız varsa, siklosporin olarak adlandırılan ilaçlardan kullanıyorsanız bu ilacı kullanmanız önerilmez. Kolnar film tablet, hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tarafından önerilmedikçe kullanılmamalıdır. Kolnar tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz. Kolnar film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. İlacın kullanımıyla döküntü, kaşıntı, diğer deri reaksiyonları, idrarda protein miktarının artması, baş ağrısı, mide ağrısı, kabızlık, bulantı, kas ağrısı, güçsüzlük hissi, sersemlik ve ishal gibi hafif yan etkiler görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.